Bugün hayatımı değiştiren kitaplardan biri olan Paranın Psikolojisi kitabını öğrendiğim 12 değerli ders hakkında konuşacağız. Paranın Psikolojisi Morgan Housel tarafından yazılmış harika bir kitap. Şu anda video izleyenlerden okumuş olanlar vardır ve bana katılacaklardır. Henüz okumadıysanız da videonun sonunda okumak isteyeceğinize eminim. Bugün konuşacağımız 12 dersi 4 farklı bölüme ayırdım. Bunlar paraya olan bakış açımız, para kazanma sanatı, parayı harcama sanatı ve de parayı koruma sanatı. Hemen vakit kaybetmeden hızlıca derslere geçelim. Bölüm 1. Paraya olan bakışımız. Birinci dersimiz. Herkesin paraya bakış açısı farklıdır. Herkesin paraya bakış açısı farklıdır. Bu bakış açısı farklılığından dolayı herkes para kazanmak için farklı şeyler yapar ve parasını farklı şekillerde harcar. Bu yüzden paraları nasıl kullandıkları konusunda insanları yargılarken çok aceleci olmamalıyız. Örneğin yatırımcılığı düşünelim. 1990 yıllarında bir genç olduğunuzu düşünün ve Borsa İstanbul henüz yeni açılmaya başlamışken borsaya girdiğinizi düşünün. Ve bu karşılaştırmayı yapabilmek için de Borsa İstanbul'daki ilk 100 şirketin değerini gösteren BIST 100 endeksini göz önüne alalım. 1990 yılında borsa henüz yeni kurulmuştu ve neredeyse hiç hareket yoktu. Şimdi ise 2000 yılına gelelim. BIST 100 çoktan 50 kattan fazla değer kazanmış ve birçok kişiyi zengin etmişti. Borsanın bu etkisini gören gençler de bunun bir parçası olmaya başlamıştı. Böyle düşündüğümüzde aralarında sadece 10 yıl farklı borsayla tanışan kişilerin zıt fikirlere sahip olması fazlasıyla normal. Tabii ki bu görüş farklılıkları da bu kişilerin yatırımcılık davranışları ve para harcama alışkanlıklarını değiştirecek. Ders 2. Şans faktörünü önemsemezlik yapma. Şans faktörleri hayatta elde etmek isteyeceğimiz her şey için önemli bir yer kaplıyor. Örneğin para kazanmak. Para kazanma formülü şans, yetenek ve adil olmayan bazı özelliklerin kombinasyonudur. Bunlar çok iyi bir çevrede doğmak, fazla zeki olmak vesaire olabilir. Şimdi Bill Gates'i düşünelim. Bill Gates belli ki çok çalışkan ve çok yetenekli biri. Ancak çok şanslı olduğu da bir konu var. O da dünyada ilk bilgisayar tanışan liselerden birinde okumuş olması. İşte bu durum kodlama öğrenmesini sağlamış ve sonunda da Microsoft'u kurmaya uzanan bu yolculuğun başlamasına sebep olmuş. Ders 3. Yeterli demeyi öğren. Bir hedefi başardıktan sonra bir diğer hedefe doğru yürümeye başlamak ve hedeflerimizi büyüterek ilerlemek çok doğal ve iyi de bir durum. Para, vücut veya kariyerimiz fark etmez. Bir hedefi bitirdiğimizde hemen diğerine yürümeye başlarız. Bu döngü asla bitmez çünkü her zaman kendimizi bizden daha iyi olan insanlarla kıyaslarız. Ben 50 kilo bir gençken kendimi 70 kilo normal doğan insanlarla karşılaştırdım. 70 kilo olduğumda 80 kilo kaslı biriyle kendimi karşılaştırmaya başladım. O kişi ben olduğumda da artık daha üst seviyelerle karşılaştırmaya başladım. Bu döngü biz kırana kadar asla bitmez ve eğer olduğumuz yerden keyif almayı bilmiyorsak ne kadar ilerlersek ilerleyelim yine keyif almayacağız ve bulunduğumuz yerden tatmin olmayı öğrenmemek de bizi geriye itecek. Benim için de hayatın her alanında olduğum yerden keyif almadığımda tam olarak dediğim şeyi yaşadım. Sahip olmadığınız ve ihtiyaç duymadığınız şeyler için sahip olduğunuz ve ihtiyaç duyduğunuz şeyleri riske atmanın hiçbir nedeni yok mottosuyla hedeflerimi gözden geçirmeye karar verdim. Bölüm 2. Para kazanma sanatı. Ders 4. Bileşik getirinin sihrini önemse. Bileşik getiri hayatımızda her alanda özellikle de para konusunda uygulamamız gereken çok önemli bir prensip. Bileşik getiri doğrusal getiriden farklı olarak bizi lineer değil eksponansiyel bir büyüme getirir. Bu da zamanla büyümemizin hızının da artacağı anlamına gelir. Bunun en güzel örneklerinden biri olan ve dolayısıyla dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelmiş olan Warren Buffett'ı göz önüne alalım. İşte karşınızda Warren Buffett'ın servet grafiği ve burada çok net bir şekilde görüyoruz ki yaşı ilerledikçe yani aslında serveti arttıkça servetinin artış hızı da artmış oluyor. İşte bu noktada bileşik getiriyi kullanmasının önemini görüyoruz. Ders 5. Biriktirebildiğin kadar biriktir. Para biriktirmek için özel bir sebebin olmasa bile biriktirebildiğin kadar biriktir. Hepimiz para biriktirmek için gereken formülü biriktirebileceğimiz miktar eşittir gelirimiz eksi giderlerimiz olarak görüyor. Ancak kitabımızın yazarı Morgan bu formülü şu şekilde açıklamış. Biriktirebileceğimiz miktar eşittir gelirimiz eksi egomuz. Harcamalarımıza baktığımızda gerçekten buna ihtiyacım var mı? Bu gerekli miydi yoksa egoma mı yenildim diye sormalıyız. Ben kendi harcamalarıma bakıp bu soruyu sorduğumda egoma yenildiğim birçok harcama buldum. Morgan, birikimlerimizin para kazanma denkleminde kontrol edebileceğimiz en önemli nokta olduğunu söylüyor. Eğer sabit bir işte çalışıyorsak ki neredeyse hepimiz öyle, gelirimiz üzerinde pek de bir etkimiz yok. Aynı şekilde bir hisse yatırımcılığı yaptığımızda da hissenin performansı üzerinde pek bir etkimiz yok. Ancak gelirimizin %kaçını biriktirebileceğimiz konusunda ciddi bir etkimiz var. Eğer biriktirme oranımızı yüksek, harcama oranımızı düşük tutabilirsek bu bize hayatta daha çok özgürlük veriyor. Birçok insan hayat tarzlarını karşılamak için sevmedikleri işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu gerçekten mantıklı mı? Bence değil. Ders 6. Batmamaya odaklan. İki farklı yatırımcı düşün.
Yatırımcı bir ne olursa olsun her ay 1000 liralık yatırım yapıyor ve uzun vade o hisseleri elinde tutuyor. İkinci yatırımcı ise kazancını arttırmak adına sürekli alsat yapıyor ve büyük riskler alıyor. Belli bir süre sonra yatırımlar şu şekilde gözükecek. Yatırımcı bir daha düzenli, daha stabil bir şekilde sürekli olarak artış gösterirken yatırımcı 2 hiç stabil olmayan, bazen büyük çıkışlar bazen küçük çıkışlarla dolu, belki de sıfırlanmaya giden ama en sonunda uzun vadede baktığımızda yatırımcı birden daha kötü durumda olacağını bilimsel olarak ve istatistiksel olarak neredeyse emin olduğumuz bir grafik çizecek. Paramızı kaybetmek çok çok kötüdür. Çünkü oyuna bir daha dönemeyiz. Bu yüzden uzun vadeli düşünün ve en büyük hedefiniz para kaybetmemek olsun. Bölüm 3. Para harcama sanatı. Ders 7. Paranı özgürlük yaratmak için kullan. Paranın asıl gücü güzel bir araba almaktan ziyade bize hayatımız üzerinde esneklik vermesi ve opsiyonlarımızı genişletmesidir. Paranın en büyük gücü bize zamanımız üzerinde kontrol vermesidir. Paramızı zaman ve özgürlük almak için kullanabilmek, lüks ürünlerin yarışamayacağı bir faydadır. Hepimiz mutlu olmak ve anlamlı bir hayat yaşamak istiyoruz. Araştırmaların gösterdiğine göre para bir noktaya kadar mutluluğumuz üzerinde çok büyük etkiye sahip ancak belli bir noktadan sonra neredeyse hiç etkilemiyor. Amerika için bu ortalama yıllık $80.000 civarında. İşte bu yüzden paramızı özgürlük ve zaman almak için kullanmak yapabileceğimiz en akıllıca seçimlerden biri. Ders 8. Zengin olmak, zengin kalmaktan farklıdır. Zengin olmak risk almayı, optimistik olmayı ve kendimizi ortaya atmayı gerektirirken, zenginliğimizi korumak için ise tam tersi gereklidir. Çok fazla risk almamak, tevazu göstermek bir miktarda tüm zenginliklerimizin bizden çok hızlı alınabileceğine dair bir korku gereklidir. Paran yokken harca ki kazanasın, paran varken tut ki kalsın. Çoğu insan bunun tam tersini yapıyor. Ben de öyle. Gerçek anlamda iyi miktarda parayla tanıştığım noktada çok gereksiz, çok vurdum duymaz harcamalar yapıyordum ve bu çok geçmeden gerçeklerle yüzleşmeme sebep oldu. Belli bir noktaya geldikten sonra sabır ve tevazu önemlidir. En azından o seviyede kalıcı olduğunuza emin olana, o noktadaki temelinizi tamamen sağlamlaştırmaya ve bir sonraki noktaya geçiş için tam olarak hazır olana kadar. Ders 9. Gösteriş budalası olma. Bu noktayı kitabımızın yazarı Morgan'ın kendi oğluna yazdığı bir metinden alıntıyla özetlemek istiyorum. Pahalı bir araba, gösterişli bir saat ve devasa bir ev istediğini sanıyor olabilirsin. Güven bana, bunları istemiyorsun. İstediğin şey saygı duyulmak ve diğer insanlarda hayranlık uyandırmak. Pahalı şeylere sahip olmak bunu getirir sanıyorsun. Ancak bu doğru değil. Özellikle de sana saygı ve hayranlık duymasını istediğin insanlar tarafından. Bunu açıklamak için arabadaki adam paradoksu diye bir kavram var. İnsanlar pahalı arabalar ve gösterişli evleri insanların onlara saygı duyacağını düşünerek alırlar. Gerçekte ise insanlar lüks bir araba gördüğünde onu kullanan kişiye saygı duymaz. Arabaya hayranlık duyar ve kendi o arabayı sürerken hayal eder. Ders 10. Hata payı bırak. Diyelim ki tüm paramızla %15 getirisi olacağını düşündüğümüz bir yatırım yapıyoruz. Ya %5 getirirse, ya hiç getirmezse, ya zarar ederse o zaman ne olacak? Ne olursa olsun mutlaka bir süre hayatımızı devam ettirebilecek kadar parayı kenarda bırakmalıyız. Bu sadece fiziksel olarak hayatımızı devam edebilmeyi de kapsamıyor. En önemli noktalardan biri de duygusal olarak hayatımıza devam edebilmek. Diyelim ki bir girişim başlamak için bir senelik hayat giderlerimizi biriktirerek işinizden istifa ettiniz. Girişiminize başladınız ve işler istediğiniz gibi gitmiyor. Olsun, bir yıl hayatınızı idare edebileceğiniz kadar paranız kenarda duruyor. Ancak burada hesaba katmadığınız şey, kenardaki paranızın her geçen ay eridiğini görmek. Sizi duygusal olarak zorlayacak ve belki de girişiminizi bırakıp işinize geri dönmenize sebep olacak. Kitapta bahsedilen şey bu tarz hata payları olarak her zaman fiziksel hataları düşündüğümüz. Ancak duygusal hatalarımız da diğer hatalar kadar önemli ve bunu hesaba katarak planlar yapmalıyız. Ders 11. Gelecekte kendine mali sözler verme. Zaten hiç ev almayacağım, paramı sağa sola saçabilirim. Hiç çocuk yapmayacağım, bu yüzden para biriktirmeme gerek yok gibi sözler vermeyin. İleride fikrinizi değiştirme ihtimaliniz istatistiksel olarak çok yüksek. İnsanlar önündeki 10 yılda ne kadar değişeceklerini tahmin etmekte çok kötüler. Ancak dönüp geçmişteki 10 yılda ne kadar çok değiştiğimizi düşünürsek aslında her 10 yılda bir ne kadar çok değişiyor olduğumuzu göreceğiz. Bunu unutmamalı ve her zaman göz önüne almalıyız. Son ders. 12. ders. Gerçekçi olmaktan ziyade mantıklı ol. Bazen iyi kararlar her zaman rasyonel olmak zorunda değil. Ancak mantıklı olabilirler.
Sürekli rasyonel kararlar veren makineler değil, duygusal varlıklar olduğumuzu unutmamalı ve kararlarımızı da duygularımızı da hesaba katmalıyız. Bazen insanların neden düşük faizli kredi borçlarını erkenden kapattıklarını düşünebiliriz. Borcu kapatmak için kullanılan parayla borsaya yatırım yapılsa çok daha fazla para kazanılacak ve aradaki fark yanımıza kar olarak kalacak. Ancak borcu kapatmak kişiyi psikolojik olarak rahatlatacağı ve bu sayede hem hayat kalitesini hem de iş konusundaki kararlarını olumlu yönde etkileyeceği için rasyonel olmasa da fazlasıyla mantıklı bir karar. İşte bunlar Paranın Psikolojisi kitabında öğrendiğim 12 dersti. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Ve henüz okumadıysanız bu mükemmel kitabı mutlaka alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Okuyanların da kendi öğrendiği şeyleri yorumlara yazmasını bekliyorum. Her cumartesi günleri video paylaşacağım. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek ve yorum atarak da videonun daha fazla kişiye göstermesine yardımcı olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.